Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba bir tarifim var. Kek hamuruyla yapabileceğiniz bu tarif sizi çocukluğunuza götürecek. Hadi gelin şimdi tarifimizin yapımına geçelim. 3 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırıyoruz. Çırpma kabına yumurtalarımızı alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyoruz. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı daha şeker ilave ettikten sonra yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Yumurta ve şekerin rengi açılana kadar çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı yoğurdu ilave ediyorum. 1 su bardağı sıvı yağı da ilave ediyorum ve şöyle bir çırpıyorum. Şimdi sıra tarifimize lezzet katacak kuru yemişleri eklemeye geldi. 1 fincan dolusu kuru üzümü ekliyorum. 1 fincan dolusu kıyılmış ceviz, 1 fincan dolusu kuru incir. Evinizde kayısı varsa kayısı da ekleyebilirsiniz. Bunlara da şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi içerisine yavaş yavaş un ilave ederek karıştıracağız. Şöyle 1 su bardağı unu ilave ediyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Bunu da yediriyorum. 3. su bardağını da ilave ediyorum. Dördüncü su bardağı unumu da ilave ediyorum. 5. bardağımı da yavaş yavaş ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Şimdi artık elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. Hamurumuz koyulaştıktan sonra spatulayı bir kenara bırakabilirsiniz. Şöyle bir miktar daha un atıyorum. Beş buçuk su bardağı un kullandım. Hamuru ele yapışan bir hamur olacak. Ele yapışsa da elinizi şöyle bir spatula yardımıyla sıyırın. Hamurunuzu hafiften elinizi yağa sürerek toparlayın. Bu kadar sertliğe kavuşması yeterli. Bakın şu anda kıvamı bu şekilde. Yağ kullanarak şu şekilde hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Kurabiyemize artık şekil verebiliriz. Yanınıza şöyle minik bir kapta birazcık sıvı yağ alın. Tepsinize de yağlı kağıdı serin. Ondan sonra elinizi yağa batırdıktan sonra hamurunuzdan parçalar kopartın. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturun ve yağlı kağıdınıza koyun. Tüm kurabiyelerimi hazırladım. 23 tane kurabiyem çıktı. Şimdi üzerlerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısına yarım yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Ve yumurtayla sıvı yağı şöyle bir karıştırıyorum. Kurabiyelerimin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısı sürdükten sonra kurabiyelerimin üzerine biraz toz şeker serpiyorum. Ve kurabiyelerimi 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirmeye bırakıyorum. Kurabiyelerimi tam 40 dakikanın sonunda fırından çıkardım. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Altı ve üstü bu şekilde pembeleştikten sonra kurabiyelerinizi fırından çıkarabilirsiniz. Bu şekilde çatlaması da benim çok hoşuma gidiyor. Zaten içinin lezzeti efsane. Kurabiyelerimiz gerçekten enfes oldular. Şu anda soğudular. Size şöyle bir tanesinin içini göstermek istiyorum. Ben bu kurabiyeyi sıcak sıcak daha çok seviyorum. Sıcak sıcak yediğiniz zaman böyle tadına doyamıyorsunuz. Ama kaldığı zaman da çok güzel oluyor. O kadar güzel bir kurabiye ki biz hemen birkaç tanesini yedik bile, dayanamadık. Sıcağı sıcağına hepimiz kapıştık o derece. Anne kurabiyesinin en güzel hali. İçerisine kuru yemişler gerçekten çok yakışıyor. Böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir anne kurabiyesi. Siz de bu tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonra benimle de yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bu arada benim diğer videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.